Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, 35 santimlik buzağımızın bugün inşallah son bölümünü yapacağız. Ağzımızı öreceğiz. Daha sonra dikme aşamalarına geçeceğiz. Hemen ağzımızla başlayalım. Bu arada hatırlatmak için tekrar sizden çok rica ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın güzellikler. Ayrıca bana destek olmak istiyorsanız da videonun altındaki teşekkürler butonundan da desteklerinizi bekliyorum. Evet, şimdi hemen ağzımıza başlayalım. Evet, pembe ipim ören bayan madam. İpimi sabitliyorum. 10 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Bu da odaklanmıyor ya. Evet. Bir atlıyorum. İkinciye 4 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 tane peş peşe sık iğne ile doldurdum. 7 tane zincire tek batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane tek battım. Son zincirime yine 4 tane peş peşe sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 ve 4 köşemi döndüm. Şimdi zincirimizin bu tarafına da yine 7 tane sık iğne yapalım. 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, birinci sıramızı tamamladık. Şuraya ip takalım sıra başımız için. Evet, sıra sonunda 22 tane sık iğnemiz oldu. İkinci sıradayız. Ve bu 4 taneye yine peş peşe çift batalım. Peş peşe arttırma yapıyoruz. Bu birinci. İkinci arttırma. Üçüncü arttırma. Ve dördüncü arttırma. 7 tane sık iğneme tek batıyorum. 2 3 4 5 6 7 köşeme geldim. Yine 4 tane sık iğneye peş peşe arttırıyoruz. Bu birinci, ikinciye arttırma, üçüncü, dördüncü köşemizi döndük. Hepsini çift battık ve yine 7 tane sık iğneye tek batıyoruz. İkinci sıramızı da bitirdik. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz oldu. Evet, şimdi ipimizi bu tarafa alıyoruz. Üçüncü sıradayız. Bir tek, bir çift.
arttırdık. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Yine 4 tane arttırdık. 8 tane sık iğneye tek batalım. 5 4 5 6 7 8 tek battık. Bir arttır. Çift battık. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Evet, yine 4 tane arttırma yaptık. 4 de diğer tarafta. Her sıra 8 tane arttırmamız var. Evet, 7 tane sık iğneye tek batarak 3. sıramızı bitirdik. 38 tane sık iğnemiz oldu. Evet, 4. sıradayız. 2 tane tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır. Evet, 4 artışımızı tamamladık. 9 tane tek batıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 tek battık. Bir arttır, 2 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır. Evet, toplam 8 arttırışımızı yaptık ve kalan 7 taneye tek batalım. Evet, 46 sık iğneye ulaştık. Şimdi bundan sonra 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet, 5, 6 ve 7. sıralarımızı düz ördük arkadaşlar. 8. sıradayız. 3 tane tek, 1 2 3, bir arttır, 3 tek, bir arttır, 3 tek, bir arttır, 3 tek, bir arttır. 4 tane artışımı yaptım. 10 tane tek batalım. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10 tek battım. Bir artır. 3 tek. Bir artır. 3 tek. Bir artır. 3 tek. Bir arttır. Evet, 4 de burada arttırdım. 4 diğer tarafta. 8 arttırışımı tamamladım. Geri kalan 7 taneye tek batalım. Ve 54 tane sık iğneye ulaştık. Yine 3 sıra düz öreceğiz. 9, 10, 11 sıralarımızı düz örelim. Her ilmeğe tek sık iğne yapalım. Evet, ağzımızı 3 sıra düz ördüm ve ilmek kaydırarak dikecek ip bırakarak uzun kestim arkadaşlar. Şimdi bunu kenara alalım. Daha sonra gözleri diktikten sonra dikeceğiz. Evet, şimdi beneklerimizi, göz beneklerimizi yerleştireceğiz. Benim göz kilidinde sorun oldu. Yani iyi bir göz kilidi ithal gözse zaten bunu böyle takarak yapın. Benimki dediğim gibi gördüğünüz size kapatamadım. İyi çıkmadı. O yüzden şimdi ben de kapatıp şimdi bunun gözümün içinden şöyle elimle de yardımıyla içine yerleştireceğim ve dikeceğiz. Evet, göz beneklerimi yerleştirdim arkadaşlar. Gözümün içine ittim, yani sıkıştırdım bu şekilde ve göz beneğimizi biraz dümdüz değil de şöyle çeviriyorsunuz yönünü. Şöyle kafanın üst kısmı az, aşağıya ağız kısmına doğru geniş olacak. Dümdüz yapmayacağız. Şöyle çevireceğiz yani beneğimizi. Zaten göz akımızda yaptığımız şekilde yaparsak tam bu yerini söyleyemedim arkadaşlar, kusura bakmayın. Bu şekilde olacak arkadaşlar, anlayın artık, beni de yoruldum kaç gündür, inanın. Evet, böyle yerleştirdim. Şimdi dikeceğiz. Şu üst kısımdan ilmek geriye giderek dikişime başlıyorum. Bir sık iğne kadar geri gidiyorum. Biraz ileriden çıkıyorum. İğne ardı tekniğiyle dikiyoruz. Bunu zaten en zor tarafı dikişleri. Özellikle benekler. Tekrar bir sık iğne geri gidiyorum. İleriden çıkıyorum. Bir sık iğne geri. İleriden çıktım.
Bu şekilde dikişimiz. Bir geri gidip ileriden çıkmak. Evet, diğer göbeneğimi de aynı şekilde dikip geliyorum. Evet, göz beneklerimi diktim arkadaşlar. En son gözümün çevresinden de bir iki tane tutturacağım. Sonra çıkma şey olmasın diye. Bir şey olmaz, sadece görüntü olarak görsel hoş durmaz. O yüzden şuralardan tutturuyorum. Evet arkadaşlar, beneklerimizi diktik, göz beneklerini. Şimdi arkayı dikelim. Kafamızın arkasını tam orta noktasını bulup şöyle yapalım. Ortalıyoruz bu şekilde. Bunu bu noktaya şöyle gelişigüzel koydum. Biraz çevirebiliriz de şöyle. Daha şey dursun benekler diye. Sonra karşıla şu mesafeleri de bakalım eşit mi diye. Evet, eşit. Şimdi bunu da aynı şekilde dikelim. Evet, boynuzlarımızın yerini belirledim arkadaşlar. Şimdi tam orta birinci sıramız. Buradan 5 5 1 2 3 4 5, hemen bunu yerleştirdim. Burası da 5 ve ikinci. İçlerine elyaf doldurdum. Şimdi aynı şekilde dikelim. Şöyle çıkmasın. Bir kafaya batıyorum. Bir boynuza. Bir kafa, bir boynuz, bunlara dikkat edelim, eşitliklerine. Yine bir kafa, böyle küçük küçük dikelim arkadaşlar. Evet, boynuzlarımızı diktik arkadaşlar. Şu kısımlarına dikkat edelim eşit olmasına. Evet, şimdi
öndeki saçlarını yapacağız. Gri ipimle çift kat yaptım. Ve şurası birinci sıramız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra. Ama şuradan yapacağız. Sihirli halkanın birinci sıranın hemen içine değil de yanına. Buradan tam ortadan çıktım. Ve burayı birkaç sefer gideceğiz. Hemen yanına batıyorum. Ama buradan hep aynı noktadan çıkıyorum. Evet, hep aynı noktadan çıkalım. Evet, ortadaki saçım yaptım. Şimdi iki yanlarda da yapacağız. Şimdi şurasıydı. Ucu 1, 2. 2 sık iğne yukarıdan çıktım. Şimdi buraya aynı şekilde buranın takibini yapıyoruz. Burayı da aynı. Hep tek noktadan çıkacağız. Burayı normal bu tarafa doğru gidebiliriz. Evet, burayı şimdi dolduralım. Evet, şimdi ip takacağım yeniden ve aynısını bu tarafa yapacağım arkadaşlar. Evet, saçlarımızı da yaptık arkadaşlar, bu şekilde. Hep tek noktadan çıkıyoruz yaparken. Buralar düz. Şimdi ağzımızı yapalım. Ağzıma biraz elyaf doldurdum. Biraz pusturalım. Evet, elyafı bu şekilde dizimde ezerek pusturuyorum arkadaşlar. Şöyle daha rahat yerleşsin diye. Şimdi bunu şöyle yerleştirelim. Tam göz hizamızda gelecek şekilde gözüm şu şekil, bir sık iğne kadar da üstüne, göz ortası da olabilir, gözümüzün ortasını getirdim. Evet, şuralarda eşit olsun, birazcık beyazlık kalmasına dikkat edelim.
bitmeye yakın tekrar elyaf dolduracağız. Şimdi biraz şekil alsın diye elyaf koymuştuk. Evet, yerleştirdik. Şimdi dikmeye geçelim. Evet, ağzımızı da yine aynı şekilde dikiyoruz. Bir ağızdan, bir kafadan küçük sık iğnelerle dikiyoruz. Şuranın boş kalmasına dikkat edelim. Biraz ağzı geriden dikelim. Evet, bu şekilde dikmeye devam edelim. Evet, ağzımızı bayağı diktim arkadaşlar. En son az bir yer kaldı. Buraya da son doldurmamı yapacağım. Şuralarda boşluklar var. Çok da taş gibi doldurmayacağız ama yine de boşlukları da ihmal etmeyeceğiz. Şöyle baktığımızda ağzımızı şekillendireceğiz biraz sonra. Onun şekline bakalım şöyle bir. Evet, ağzımızın dikişini de bitirdik arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi şekil vereceğiz. Ağzımızı şu şekilde yukarıya doğru çekme yapacağız. Evet, daha önceki buzimizde sadece ağzımızı şöyle yukarı çekip kırmızı iple de gülen bir ağız yapmıştık. Şimdi bu seferkinde şöyle siyah keçeyle buzinin resimdeki gibi gülen bir ağız yapalım istedim. 4 santime 1 santim keçe keselim. Ve bunu şöyle katlayıp yanlardan keselim. Şu uçtan aşağıya doğru bir yuvarlaklık vereceğiz. Evet. Bu şekilde. Bunu şimdi yapıştıracağız. Daha sonra şöyle
çekeceğiz arkadaşlar. Biraz daha küçük yapabiliriz. Biraz şuradan da gireyim. Şu yukarıya doğru çıktım. Hem de biraz incelmiş oldu. Evet, şöyle bir düzeltelim. Bir daha bakalım. Evet, şimdi daha iyi. Şimdi bunu yapıştıralım. Silikon yapıştırıcımız. Evet, ister soğuk silikonla, isterse böyle tekstil yapıştırıcısıyla yapıştıracağız. Şöyle yerimizi önce belirleyelim. Şöyle koyduğumuzda tam ortaya zincir çektiğimiz yerin üzerine tam koyduğumda şöyle ikinci ve üçüncü sıranın üzerine gelmekte şu uçlar. Buradan şöyle çekeceğiz. Zaten bunu şuradaki çektiğimiz ilk sık iğne zincirin üzerine tam böyle koyarsanız uçlar zaten direkt 2 ve 3. sıranın üzerine denk gelmekte arkadaşlar. Hemen yapıştıralım. Yani yapmak zorunda değilsiniz. Bu sefer böyle yapalım dedim. İsteyen yapmayabilir. Direkt sadece kırmızıyla gülen bir ağız yapabilir. Evet, şimdi tam üzerine koyuyorum. Evet, uçlarda dediğim gibi 2 ve 3. sıranın üzerine denk gelmekte. Çekerken de buralardan çekeceğiz. Bir şöyle biraz kurumasını bekleyelim. Şu isterseniz minik bir kırmızı dil de yapabilirsiniz. Ben çok emin olamadım yapsam mı yapmasam mı. Evet, bu yapışsın. Daha sonra çekme işlemine geçeceğiz. Evet, ağzımız kururken biz de bir yandan kulaklarımızı dikelim. Kulağımızın içine ördüğümüz parçayı niye odaklamıyor? Evet, şöyle tam üstüne koyuyoruz. Şu ipi de şöyle bir bu tarafa geçirelim. Şöyle hemen 1, 2, 3, 4. 4. sıranın üzerine denk geliyor. Zaten yerini buluyor arkadaşlar. Buradan da bir iki sık iğne. Evet. 2 sık iğne. Ondan sonra üçüncünün üzerine koyuyoruz. Şuradan kulağımızın içinden şöyle çıktık. Şimdi bunun içine bunu dikelim. Bir sık iğne geri gidiyorum. Bu tarafa geçmeyecek iğnemiz. İçeriden dikiyoruz. Tekrar bir sık iğne geri gidiyorum. Biraz ileriden çıktım. Tekrar bir sık iğne geri.
bu şekilde dikelim. Evet, pembe kısmını diktik arkadaşlar. Arkaya geçirmiyoruz. İç kısımdan diktik. Şimdi kulağımızı dikelim. Şöyle katlıyoruz. Önce burayı birkaç kere tutturalım. Evet, 2 defa şöyle bir üzerinden geçtim. Şimdi bunu kulağımıza dikelim. Hemen boynuzumuzun şöyle şu yerimizi belirleyelim. 1 2 3 4 sık iğne ara var. Şuraya dikeceğim. Şöyle uzun iğnemin yardımıyla şöyle bir tutturayım. 1 2 3 4 burasıydı. Burada ya şöyle bir iğnemle tutturuyorum. Bu Lanosa biraz kirişli bir ip, sert bir ip. Çok zorladı beni. Evet, şimdi bunu buraya dikelim arkadaşlar. Bir kulağa batıyorum. Bir kafaya. Yine bir kulak. Bir kafa şeklinde döne döne dikiyoruz. Evet, bu şekilde dikmiş olduk. Diğerini aynı şekilde dikelim arkadaşlar. Diktiğimiz zaman burada 3 sık iğne kaldı. Sorun değil arkadaşlar. Bu tarafa kaymış oldu. Gayet iyi oldu yeri. Evet, kulaklarımıza diktik arkadaşlar. Ve aynı sıralarda yerlerini yaptık. Şimdi gözlerimizi çekelim. İsterseniz çekmeyebilirsiniz. Böyle de kalabilir. Ben yine kararsız kaldım. Daha öncekinde çekmiştik. O yüzden yine bir çekmek istiyorum. Uzun iğneme siyah ipimi taktım. Boynumdan giriyorum. Gözümün orta kısımdan şu beyazın hemen dibinden çıkıyorum. Şuradan çıktım. Ve ipimi de burada uzun bırakıyorum bağlamak için. En son. Hemen diğer karşıya ortalıyorum. Şuraya. Buradan aşağıdan çıktım. Bu ipi de
yukarıya alıyorum. Çektim zaten gözümün içinden geçecektir. Evet, şöyle çekiyoruz. Şimdi bir daha yapıyorum aynısını. Şimdi bir kere yapınca şey yapmıyor, bırakıyor sonra. Bir daha yapalım. Evet. Tekrar karşıya. Bu sefer ipimizi altı alalım. Alttan çekelim. Şöyle aşağıya aldım. Ve ikisini bir şöyle çekiyoruz. Bakın gözler çekici daha güzel oldu. Şu yanaklar çıkmış oldu. Şimdi daha sonra bağlarken bir daha çekeceğiz. Şimdi böyle bırakıyorum. Hemen karşıya geçiyorum. Diğer gözümle aynı şekilde. Önce şöyle bir ortadan evet, şimdi yerini buldum. Çıktım. Karşısına, göz akın dibine, önce yukarıdan gözümün üstüne ipi geçirdim. Tekrar yapıyoruz. Evet, bu da aynı karşıya. İpi alta veriyoruz bu sefer. Evet. Şimdi bunları iyice çekelim. Bunu da diğer taraftan. Evet. Çok fark etti arkadaşlar. Göz çukuru yapınca yanaklar çıktı. Size tavsiye ederim. Şimdi bunu böyle güzelce bağlayacağım sıkıca. O yüzden kucağıma almam gerekiyor. Evet, sıra geldi. Ağzımızı çekmeye, gülen bir yüz yapmaya. Pembe uzun iğneme pembe ipimi taktım arkadaşlar. Boyundan giriyorum. Ve ağzımızın tam ortasından çıkıyorum. Tam dikiş yerinden. Biraz uzun bırakıyoruz bağlamak için. Ve hemen yanındaki minicik bir yanından batıyorum. Ve keçemizin bir alt şurası ya. Bunun bir altından çıkacağım. Bakın bir alttan çıktım. Şurada şey olmasın. Çekerken bu da gelmesin. Şimdi hemen buradan bir üst sıraya, buradan çıktık. Şuradan da bir sık üstten yine aynı yerden çıkıyoruz. Biraz çekelim. Evet, şu şekilde şekillendirelim. Tekrar ikinciyi yapacağız. Hemen yanındakine batıyorum.
keçemin hemen bir sık iğne altından çıktım. Yine bir sık iğne üste batıyorum. Aynı yerden çıkıyoruz. Evet. Şimdi yüzümüzü çekeceğiz ve şekil vereceğiz. Bu şekilde iyice çekelim. Böyle gülen bir ağız yaptık. Tekrar aynı bir kayıyorum ve boyundan çıkıyorum. Şöyle şekilde verelim. Düzeltelim. Burayı da şöyle belli olmasın. Yukarıya kaldıralım. Şimdi bunu güzelce bağlayalım. Evet. Ağzımızı da yaptık. Eğer keçi yapmayacaksanız yine aynı şekilde yapacaksınız. En sonunda siyah iple üzerinden gideceksiniz arkadaşlar, veya koyu pembe. Şurayı şöyle kaldıralım. Evet. Yüzümüz bitti arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz şuraya küçük bir dil tekrar yapıştırabiliriz. Evet. Ben yine de merak ettim arkadaşlar, nasıl duracak diye. Küçük bir kırmızı kesip tam ağız ve dışına doğru dil uzatıyormuş gibi yapıştırdım. Çok da tatlış oldu. Size de tavsiye ederim. Böyle hoş, daha sevimli oldu. Evet, kafamızın bütün detaylarını bitirdik. Şimdi gövdemizi yapacağız. Önce bir kuyruğumuzu dikelim. Ondan önce şurada kuyruğumuzdaki tüylerini yapacağız. Siyah ipimi 3 tane parmağıma ipimi doluyorum. Ben biraz yaptım. Birkaç şey daha yapacağım. Şöyle bir tarafından kesiyoruz sadece ve şöyle saç takar gibi takacağız. Ortadan başladım döne döne. Çok fazla yapmıyorum. Birkaç sıra. Evet, kısa keseceğim artık. Çok zaman aşıyor çünkü. Daha sonra ben buraları yeniden doldururum. Size göstermek için birkaç şey gittim arkadaşlar. Evet, bu şekilde biraz daha bunu kısaltabiliriz. Şöyle hepsini bir düz boyda olsun. Aynı boyda olsun. Evet, şimdi kuyruğumuzu dikeceğiz. Şöyle biraz daha elyaf doldurayım şu kısma. Evet, gövdemizi ben bu arada gövdemin beneklerini diktim arkadaşlar.
kendime göre böyle belirledim. Bu şekilde küçük bir tane küçük buraya yaptım. Tamamen doğaçlama. 6 zincir çektim. 5 zincir, 5 sık iğne. Sonra iki yanlarda bir arttıra geldim. Sonra kestim. Tekrar böyle bir arttırıp kesmelerle sıfırladım arkadaşlar. Burası da yine aynı şekilde doğaçlama. Bileklerimi diktim arkadaşlar. Bacaklarımla da şu şekilde. Şimdi kuyruğumuzu dikelim. Şöyle yerini belirleyelim. Çok da doldurmadan az dolduralım. Şu şekilde yerimizi belli. Evet, kuyruğumuzu da diktim arkadaşlar. Aynı şekilde bir kuyruktan bir gövdeden batarak diğer dikişler gibi diktim. Şu kısma da çok elyaf doldurmadım. Çok bir havaya kalkmasını istemediğim için şöyle aşağıya doğru durması için. Evet, şimdi artık kafamızı gövdeye dikebiliriz. Bütün işlemlerimizi yaptık. Ve gövdemde yine eksik olan yerlerimi doldurdum. Şuralar az doldurmuştum. Bunları da tamamladım. Ve yine elektrik borusu kullanacağım. İsteyenler tel de takabilir. Veya farklı materyaller, cisimler takabilirsiniz. 15 santim boyunda elektrik teli, boru. Ve şöyle yerimi açtım. Evet, şöyle yerleştirdim. Kafamdan da yerini açtım parmağımla. Şimdi şöyle dik bir şekilde evet yerleştiriyorum ve kafamı dikeceğim. Normal daha önce diktiklerimiz gibi dikelim. Evet, boyun dikişlerimiz yine aynı arkadaşlar. Bir boyundan bir sık iğne alıyoruz. Hemen karşısında kafadan hemen karşılıklı gelecek o ilmekler. Tekrar hemen aşağıya hiç atlamadan sık bir şekilde bir boyundan yine kafaya karşıya kafadan evet böyle dikmeye devam ediyoruz. Biraz kafa yorucu. Boyun kısa olduğu için zorluyor biraz dikişi. Evet, boyumuzu diktik arkadaşlar ve buzağımızın en son çanı kaldı. Çanın bağcını yapacağız. Çift kat olarak çalışacağız. Önce şöyle bir ipimi sabitliyorum. Şimdi bunun bir tanesini ayırıyoruz. Bir tanesini parmağımıza doluyoruz. Şimdi üzerinden geçiriyorum. Çift katlı zincir yapacağız. Üstüne aldım. Zincir yapıyorum. Tığım da kalın 3,5 milim
kalın tığla yapıyorum. Tığımızın üstüne alıyoruz. Zincir. İpi tığımıza geçirdik. Zincir. Çift taraflı zincir yapmış oluyoruz arkadaşlar. Böyle kalın bir zincir. Evet, sıra sonuna kadar pardon. Şimdi ben biraz yapayım, ne kadar gerekli olduğunu, kaç zincir olduğunu size de söyleyeyim. Evet, 24 tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi buraya çanımızı birleştireceğiz. Ondan önce şuradaki stilimizi çanamıza sabitleyeceğim. Şuradaki ipimiz vardı biliyorsunuz. Sihirli halkanın yaptığımız ip. Bunu kesmeyelim. Şu içinden geçiriyorum çanamı. Sonra bu yine buradan çıkardım. Biraz uzun bırakıyorum. Şöyle sallanacak kadar. Tekrar bir daha yapalım. Evet, bu ipi de buraya düğümleyelim. Şöyle bir yerden tutturdum. Evet, bu şekilde çanımı içine yerleştirdim. Şimdi burada da yer hazırlamıştık. Zincirimizi yarım bırakmıştık. Çanımızı da şöyle buradan burayı çift yapalım. Daha sağlam olsun diye. Evet, bu şekilde tuturdum. Tekrar bir taneyi bırakıyorum. Diğerini üzerinden geçirerek devam ediyorum. 24 zincir çekmiştik. Buraya da 24 çekelim. 2 4 5 6 7. Evet, 24 de bu taraftan zincir çektim. Şimdi boynumuza takalım. Şöyle yapıp boynumuza takıp iki ucu birleştirelim. Örerek birleştirelim. İlk zincirime batıyorum. Evet, ilmek kaydırarak birleştirdik. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Evet, ipimizi şu aralardan geçirerek saklayalım. Bunları düzeltelim. Şöyle ince tığımı aldım. İçlerinden geçerek biraz uzun, fazla uzun.
Sonra bunları temizleyelim. Sonra bunu da saklayacağım, düzelteceğim. İçine saklayacağım. Ve çanımızı da bu şekilde yapmış olduk. Evet, 35 santim boyundaki buzimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Tarifimizi bitirdik. Şuradaki zilin bağcığını 20 toplam 40 sık iğne zincir yapsak daha iyi olacakmış. Şöyle aşağıda duruyor. Şöyle biraz daha yukarıda daha güzel durur. İşte 20 40 daha iyi olacaktır. Evet, bu şekilde buzimiz bitti arkadaşlar. Bu arada birkaç hafta hatta veremiyorum şu an tarih. 22 santim olan da çok istendiği için şu şekilde daha önce kafasını böyle örüp bırakmıştım. Bunun gövdesini çekeceğim. Kafanın da sayılarını vereceğim. Bir daha çekmeyeyim diye arkadaşlar. Zaten gidişat hep aynı. Bunda birkaç haftaya bunu da çekeceğim sizler için. Evet, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Evet, kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Şöyle yapalım da gözüksün. Evet. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.